Herkese merhaba. Mutfağınızdaki o eski, belki de annenizin defterinden kalma bir tarifle en yeni teknolojinin bir araya geldiğini hiç düşündünüz mü? Bugün tam olarak bunu konuşacağız. Geleneksel bir beze tarifiyle yapay zekanın ilginç buluşmasını. İşte bu tek cümle bugünkü bütün sohbetimizin özeti aslında. Bir tarafta nesiller boyu denenmiş güvenilir bir bilgi var, diğer yandaysa bu bilgiyi alıp bambaşka şekillerde sunabilen bir teknoloji. Bakalım bu ikisi birleşince ortaya ne çıkıyor? Evet, konumuz bir tatlı gibi görünse de aslında çok daha fazlası. Teknoloji gibi soyut bir kavramın hepimizin bildiği, ağız sulandıran somut bir lezzete nasıl dokunduğunu göreceğiz. Peki, bu iki bambaşka dünya nasıl bir araya geliyor? Gelin önce yapay zeka gibi güçlü araçların en basit bilgiyi bile alıp nasıl küresel bir hikayeye dönüştürebildiğine bir bakalım. Yani aslında olay şu, artık o değerli aile tarifinizi tüm dünyayla paylaşmak için profesyonel bir ekibe ihtiyacınız yok. Elimizdeki teknoloji o bilgiyi alıp herkesin keyifle izleyeceği, dinleyeceği bir formata kolayca dönüştürebiliyor. Hadi o zaman teoriyi bir kenara bırakalım ve işin en lezzetli kısmına, yani bu analizin kalbindeki o meşhur beze tarifine geçelim. Unutmayın, bu tarif defalarca denenmiş, sonuçları kanıtlanmış bir yöntem. Hani o ağza atınca dağılan, bulut gibi hafif bir tatlı var ya, işte beze tam olarak o. Sadece birkaç malzemeyle yapılıyor ama bu basitliğin arkasında o mükemmel sonuca ulaşmak için bilinmesi gereken çok önemli sırlar var. Hazırsanız kolları sıvayıp mutfağa giriyoruz. İşte bu garantili tarif için ihtiyacımız olan her şeyin tam listesi. Liste ne kadar basit değil mi? Sadece 3 malzeme. Ve bakın burada çok önemli bir detay var. Yazar özellikle belirtiyor, birçok tarifin aksine burada pudra şekerine falan hiç gerek yok. O bildiğimiz klasik toz şeker, o istediğimiz çıtırlığı yakalamak için en iyisi. İşte bu. Tarifin belki de en kritik, en önemli kuralı. Ciddiyim, bu uyarı hayati. Çünkü yumurta akına karışacak o ufacık bir yumurta sarısı damlası bile içindeki yağ yüzünden akların kabarmasını ve o istediğimiz sert köpük kıvamına gelmesini tamamen engeller. Ekipmanlar da oldukça tanıdık. Ama yazar özellikle yüksek devirli, güçlü bir mikserin ve içinde hiç girinti çıkıntı olmayan, pürüzsüz bir cam kasenin önemini vurguluyor. Bunlar o mükemmel kıvamı yakalamanın sırrı. Malzemeler tamam, gereçler hazır. O zaman artık işin en keyifli kısmına, hazırlık sürecine geçebiliriz. Bu adımları dikkatle takip edelim çünkü hepsi denenmiş ve harika sonuçlar vermiş. İşte işin sırrı burada başlıyor. Yumurta aklarını doğrudan ateşe koymuyoruz. Alttan gelen sıcak suyun buharıyla, yani benmari usulüyle çok nazik bir şekilde ısıtıyoruz. Bu yöntem şekerin daha kolay erimesini ve sonucun çok daha parlak ve stabil olmasını sağlıyor. Karışımın ne zaman hazır olduğunu nasıl anlarız? Kaseyi ters çevirdiğinizde içindeki köpük yerinden kımıldamıyorsa tamamdır. Şekil verme kısmı ise tamamen size kalmış. İster kaşıkla daha doğal, rustik bir görünüm verin, isterseniz sıkma torbasıyla daha şık bezeler yapın. Evet, yanlış duymadınız. Tam 1,5 saat. Çünkü bezenin sırrı yüksek ateşte pişmek değil, düşük sıcaklıkta yavaş yavaş kurumaktır. İşte bu sabır isteyen yöntem o meşhur çıtır dokuyu ortaya çıkarıyor. İşte tarifin en güzel yanlarından biri. Kontrol tamamen sizde. Eğer bezelerinizin içinin biraz daha yumuşak, sakızımsı kalmasını isterseniz süreyi biraz daha kısa tutabilirsiniz. Yok, ben tamamen kuru, bisküvi gibi seviyorum derseniz de fırında biraz daha fazla bırakmanız yeterli. Tamam, bu tarif yılların tecrübesiyle mükemmelleşmiş. Peki, ya aynı soruyu sıfır tecrübesi olan ama tüm dünyanın bilgisine anında erişebilen bir makineye, yani bir yapay zekaya sorsaydık ne cevap alırdık? Yazarımız tam olarak bunu yapmış. Yapay zekaya yöneltilen komut, yani prompt, aynen buydu. Bakın soru ne kadar net ve detaylı. Sadece en iyi tarifi istemekle kalmıyor, aynı zamanda esneklik ve farklı seçenekler de talep ediyor. Bu, alacağınız cevabın kalitesini doğrudan etkileyen bir şey. İşte bu tablo aradaki farkı o kadar güzel özetliyor ki, yazar kendi tecrübesine dayanarak size tek ve garantili bir yol haritası sunuyor, yapay zeka ise internetteki binlerce veriyi tarayıp önünüze bir olasılıklar denizi seriyor. Yani biri size bu yoldan git derken, diğeri bu yollardan herhangi birini seçebilirsin diyor. Ama yapay zekanın gücü de burada ortaya çıkıyor.
size sadece tarif seçenekleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda konuyla ilgili genel kültür bilgileri de veriyor. Mesela bezenin diğer adının mereng olduğunu ve farklı ülkelere ait farklı tekniklerle yapılan çeşitlerinin olduğunu da ondan öğreniyoruz. Yavaş yavaş sona yaklaşırken gelin bu iki dünyayı birleştirelim. Bir yanda yılların deneyimiyle oluşmuş, güven dolu bir tarif, diğer yanda ise bu bilgiyi alıp zenginleştiren, farklı açılardan sunan teknoloji. İşte yazarın bu son notu, insan deneyiminin paha biçilmez değerini bize hatırlatıyor. Bir tarifin defalarca denenmiş, sevilmiş ve afiyetle yenmiş olması, buna en gelişmiş yapay zeka algoritması bile sahip değil. Bu güven demek. Ve işte en ilginç nokta. Şu anda izlediğiniz, dinlediğiniz bu içeriğin tamamı var ya, o da tam olarak bahsettiğimiz bu birleşimin canlı bir örneği. Yazarın kişisel bilgisini ve tarifini aldık ve bunu size sunmak için tamamen yapay zeka araçlarından faydalandık. İnsan bilgisi ve yapay zeka üretimi işte burada, tam karşınızda. Ve bu da sizi düşünmeye davet eden son sorumuz. Belki sizin de paylaşmaya değer bir aile yadigarı tarifiniz, bir hobiniz veya bir uzmanlığınız var. Elimizdeki bu güçlü araçlarla o bilgiyi dünyaya sunmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Seçim sizin.